Son zamanların popüler beslenme düzenlerinden biri de aralıklı oruç. Aralıklı oruç günün yalnızca kısıtlı bir diliminde kalori tüketme uygulaması. Mesela 16 saat aç kalıp kalori alımını kalan 8 saatte yapmak örnek bir aralıklı oruç uygulaması veya 5'e 2 yöntemi. Haftada 5 gün tam kalori alırken diğer 2 günde 500 kaloriden azalmak 5'e 2 sistemi olarak biliniyor. Yapılan güncel araştırmalar bu şekilde beslenmenin sadece kilo alımını engellemekle kalmayıp aynı zamanda karaciğer iltihabına karşı da koruma sağladığını gösteriyor. Örneğin 5'e 2 yöntemini protein diyeti adı verilen belirli bir protein yüklemesi düzeniyle birleştirmenin faydalı bağırsak mikroplarının miktarını artırdığı ve iç organlarda yağ kaybını teşvik ettiği gözlemlendi. Öğlen 12'den akşam 8'e kadar kalori tüketilen bir başka aralıklı oruç uygulaması üzerine yapılan 2023 tarihli bir çalışma ise bu yaklaşımın diyabet hastalarının kilo vermelerine yardımcı olmakta, basit kalori kısıtlamalarından daha etkili olduğunu gösterdi. Yeme zamanını kısıtlayan beslenmenin sağlık açısından yararları keşfedilmeye ve artmaya devam ederken, Çin'in Zhejiang kentindeki Westlake Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışma, uygulamanın eksileri sütununa da bir madde eklemeyi gerektirebilecek bir bulguya ulaştı. Aralıklı orucun cilt ve saç dokusunu nasıl etkileyebileceğini merak eden araştırmacılar, bir grup farenin tüm tüylerini tıraş etti. Sonra onları farklı diyetlere soktular. Bir gruba yalnızca 2 günde bir yemek yeme izni verildi. Bir diğer grup günde 8 saat yemek yiyip 16 saat oruç tuttu. Üçüncü gruba ise kısıtlama olmaksızın yiyecek erişimi sağlandı. İstedikleri kadar yiyebilen farelerin 30 gün sonra tüylerinin çoğu yeniden uzadı. Ancak zaman kısıtlamalı beslenme programlarındaki her iki fare grubunun tüyleri de 96 gün sonra hala yeniden tam olarak uzayamamıştı. İnsan denekler üzerinde gerçekleştirilen küçük bir çalışmada ise araştırmacılar 49 sağlıklı yetişkini günde yalnızca 8 saat kalori tüketmelerine izin veren bir beslenme planına koydu. Katılımcıların başları tıraş edilirken aralıklı oruç yapan grubun saçlarının serbest beslenen kontrol grubuna kıyasla %18 daha yavaş uzadığı ortaya çıktı. Araştırmacılara göre oruç tutma ve saç uzama oranları arasındaki korelasyon, kalori kısıtlamasının yeni saç uzamasının kritik bileşenleri olan saç folikülü kök hücreleri, HFS'ler, üzerindeki etkisine dayanıyor. Farelerden oluşan kontrol grubunda bu hücreler tıraştan 20 gün sonra aktif hale geldi. Ancak vücut oruç halindeyken yakıt olarak glikoz yakmaktan yağ yakmaya geçer. Kalori kısıtlaması uygulanan farelerde ise bu saç köklerinin yakınında serbest yağ asitlerinin artmasına neden olur ve bu da apoptozis veya programlanmış hücre ölümü olarak bilinen bir süreçte ölmelerine yol açar. Bu nedenle bu kemirgenlerde saçı yeniden büyüten hücreler aktif hale gelmek yerine rotayı tersine çevirip öldüler. Çalışma kapsamında deri hücrelerini inceleyen araştırmacılar, aralıklı orucun herhangi bir etkisine rastlamadıklarını, deriyi oluşturan epitel hücrelerinin antioksidanlara karşı artan dirençleri sayesinde yağ asitlerinin etkilerini savuşturabildikleri sonucuna vardılar. Gerçekten de ekip antioksidan E vitaminini aralıklı oruç tutan farelere uyguladığında daha yavaş saç uzamasının etkilerini hafifletmeye yardımcı oldu. Aynı şey hücrelerinde daha fazla antioksidan ifade edecek şekilde genetik olarak değiştirilmiş farelerde de geçerliydi. Fareler ve insanlar. İnsanlar ve kemirgenler üzerinde yapılan çalışmalar arasında paralellikler kurulabilirken, araştırmacılar aralıklı orucun saçın yeniden uzaması üzerindeki etkisini doğrulamak için daha geniş bir insan grubuyla test yapılması gerektiğini söylüyor. Kıdemli çalışma yazarı ve kök hücre biyoloğu Bing Zhang, İnsan popülasyonu çok heterojen, bu nedenle etkiler farklı insanlar için farklı olabilir, diyor.
Farelerin ayrıca insanlara kıyasla çok yüksek bir metabolizma hızı vardır. Bu nedenle oruç tutma ve metabolik değişim fare HFSC'leri üzerinde daha şiddetli bir etkiye sahiptir diye devam eden Zhang insanlarda daha hafif bir etki görüyoruz. Hala apoptotik kök hücreler var. Ancak birçok HFSC hayatta kalıyor. Yani hala saçın yeniden uzaması durumu mevcut, sadece normalden biraz daha yavaş şeklinde tamamlıyor. Zhang, ekibinin araştırmasına dayanarak aralıklı oruç uygulamasından vazgeçilmemesi konusunda da uyarıda bulunuyor. İnsanları aralıklı oruç tutmaktan korkutmak istemiyoruz çünkü bunun birçok faydalı etkiyle ilişkilendirildiğini düşünüyoruz şeklinde konuşan Zhang, sadece bunun bazı istenmeyen etkileri olabileceğinin de farkında olmak önemli vurgusunu yapıyor.